Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size salaş ve herkesin kolaylıkla yapacağı yaka, kol kesmek zorunda olmadığımız, dümdüz öreceğimiz bir Selanik hırka modeli anlatacağım. Kullandığım ip ve şiş ve her şiş numarasına göre de ilmek sayılarını vereceğim. Kullandığım ip böyle batik bir ip. Maalesef marka adı veremiyorum. Böyle orta kalınlıkta bir ip. Arkasına baktığınızda bakın burada 6 numara şişle örmeniz gerektiğini söylüyor. Burada hep kaç numara şişle örmeniz gerekiyorsa onu mutlaka yazıyor. O kadar numara şişle örüyorsunuz. İlmek sayılarına gelecek olursak ben 6 numarayla ördüm ve bu ördüğüm 38-40 beden için uygundur. Şimdi öncelikle ben arkadan başlayacağım. Arka ilmek sayılarını vereceğim. Sonra Selanik örgüyü anlatacağım. Sonra da ön kanatlar ve kolların ilmek sayılarını vereceğim size. Şimdi arkada kaç ilmek atarak başlıyoruz? Eğer benim gibi 6 numarayla çalışıyorsanız small beden için, yani X small demiyorum, bakın 36 bedeni demiyorum. 36 beden için 72 ilmek yeterli. 36-34 beden için. 38-40 bedenseniz 80 ilmek. 42-44 bedenseniz biraz salaş yapacağım, yani salaş tutuyorum. Yani böyle dar olmayacak. Dar olmasını istiyorsanız çift sayı başlayacağız. Biraz eksiltebilirsiniz bu verdiğim rakamları. Bol bir model anlatıyorum size. 42-44 bedenseniz 92 ilmek. 46-48 bedenseniz 104 ilmekle başlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu 6 numara şiş için verdiğim ilmek sayıları, biraz salaş ve bol bir hırka yapacağım. Siz daha dar istiyorsanız biraz eksiltin bu verdiğim rakamlardan. 5 numara şişle örüyorsanız bu verdiğim rakamların üzerine 8 ilmek daha ekliyorsunuz. 4 numarayla örüyorsanız 16 ilmek daha ekliyorsunuz az önce verdiğim rakamların üzerine. Eğer 7 numarayla örecekseniz de verdiğim rakamlardan 8 ilmek eksiltiyorsunuz. Az önce verdiğim sayılardan 8 ilmek eksiltiyorsunuz. 8 numara şişle örüyorsanız da 16 ilmek eksiltiyorsunuz. 8-8 gidiyor. Selanik örgüyü çok kısa bir şekilde anlatacağım. Kalın bir iple anlatıyorum. Kolay olması için, anlaşılması için çift sayı olarak başlayacağız ki benimle birlikte aynı şekilde bitirip aynı şekilde başlayasınız diye. İlk ilmeği normalde örmeden alacağız ama şimdi birinci sıra olduğu için örerek alalım. Modelimiz haroşa, yani ters model üzerine gidecek. Yani normal ters örgü yaptım. İkinci ilmeği şöyle ters örer gibi geçiriyorum. İpi üzerine atıyorum. Sanki örecekmiş gibi ama örmeden sağ şişe geçiriyorum. Bakın çift ilmek görüntüsü veriyor burada. Sonrasındaki ilmeği yine ters örer gibi haroşa şekilde ördüm. Sonrakini üzerine ipi atıyorum. Örecekmiş gibi sağ şişe geçiriyorum. Bir sonrakini yine ters örüyorum. Sonrakini üzerine ip atıyorum. Sağ şişe geçiriyorum. Ters örüyorum. Üzerine ip atıyorum. Sağ şişe geçiriyorum. Ters örüyorum. Son ilmeğiniz kaldığında bu ilmeği ters örüp çıkıyorsunuz. Bakın sonda 2 tane ters örmüş olduk. İkinci sıraya geldiğimizde model bundan sonra bu sırada anlattığım şekilde yürüyecek hep. İlk ilmeği ters örebilirsiniz ama ben örmeden almayı tercih ediyorum. İkinci ilmeğe bakıyorum. Bakın düz ilmek görüntüsü var. Selanik'te bir ters bir düz görüntüsü olur ya, böyle kabartılı bir düz görüntü vardır. O düz görüntüsü tek ilmek olarak gelir her zaman. Tek ilmek, yani üzerine ilmek atılmamış ilmek. Bunun üzerine ilmek atıyorum, örüyormuş gibi, yine ters örgü örüyormuş gibi sağa geçiriyorum. Sonra karşıma bir önceki sırada üzerine ilmek atılmış ters görünümlü, bakın ters haroşa görünümlü ilmek geliyor. Üzerine ilmek atılmış. Bunu böyle alıyorum ve birlikte ters örüyorum. Sonrasındaki ilmeğin bakın düz görüntülü, yani V şeklinde, o üzerine ilmek atılmamış. O zaman bu sırada ilmek atıyorum. Yine hep ters örgü üzerine gidecek bu model. Bir sonrakinde haroşa görüntüsü var ve bakın önde bir önceki sırada atılan ilmek var her zaman.
O zaman bunu önde olacak bu. Birlikte ikisini tek bir şekilde örüyorum. Sonra tek ilmeğim geliyor. Bunun üzerine ip atıyorum. Üzerine ip atılmış. Bakın önde böyle eğimli bir ip atılmış bölüm var. Bunu normal ikisini birlikte ters örüyorum. Üzerine ilmeği atıyorum. Yine karşıma eğimli bir model geldi. Üzerine ilmek atılmış. Son ilmeğimi de hep ters. Sonu ve başı ters örüyorum ama başları örmeden alacağım hep ben. Bu sırada da yine bir önceki sırada yaptığım metodu tekrar ediyorum. Ördüm. Bakın düz görüntümüz varsa böyle düz örgü görüntüsü bilin ki bunun üzerine ip atacağız bu şekilde. Ters görüntümüz varsa bunun önündeki eğimli iple birlikte üzerine atılmış iple birlikte sanki tek ilmekmiş gibi kesiyormuş gibi ikisini birlikte öreceğiz. Bakın düz örgümüz var, bunun üzerine ilmek atacağız. Bunu birlikte öreceğiz. Tek ilmek geliyor, üzerine ip attık, çift ilmek geliyor, birlikte ördük. Model bu kadar. Anlaşılmayan bir şey olursa zaten gerçek Selanik nasıl örülür diye kanalımda aratırsanız son ilmeği de yine haroşa örüyorum. Modelin anlatımına ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına zaten ekleyeceğim detaylı anlatımını Selanik örgünün. Selanik örgüde kesme işlemi de farklı oluyor normal örgülerden bildiğiniz gibi. Şimdi ilmeklerimiz bir tanesi normal ilmek, bir tanesi de üzerine ip attığımız ilmek. Yani iki ilmek gibi gözüken ama aslında tek bir ilmeğe ait olan görüntü. İki tane gibi görünüyor ama aslında bu haroşa gibi görülen kısma ait. Başlarken bakın ilk ilmeğimiz normal ilmeğimiz zaten. Sonraki şu düz gibi, düz örgü gibi gözüken kısmın üzeri her zaman tek ilmek biliyorsunuz ki. Bu tek ilmekte sorun yok. Yine böyle ikisini birlikte alarak kesebiliriz. Sonrasında şu haroşa gibi gözüken kısmın üstünde her zaman üzerine ip atılmış çift ilmek görünümünde iki ilmek var. Bunu şöyle geçirdikten sonra tek ilmekmiş gibi düşünüp birlikte alıyoruz. Yani 3 ilmek almış gibi gözüküyoruz ama aslında biz 2 ilmeği almış oluyoruz. Bakın düz örgü gibi gözüken kısmın üstünde tek ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Sonrasında haroşa gibi gözüken kısmın tepe noktasında çift ilmek var. Sağ şişteki ilmeği sola geçirip şöyle üçlü birlikte kesme işlemi yapıyorum. Aslında bu kadar kolay. Çok daha karışık anlatılan kesme işlemleri de var. Kafanız karışmasın. En basit şeklini anlatıyorum. Düz gibi gözüken bölümün üzerinde tek ilmek var. Bu ikisini beraberce kesiyorum. Sonra tekrar yine sağ şişimdeki ilmeği sola geçirip haroşa gibi gözüken kısmın üzerindeki çift ilmeği hep birlikte sanki 3 ilmek topluyormuşum gibi topluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorsunuz. Tek ilmek kalınca kesip bitiriyorsunuz. Evet, arka tarafı ben bitirdim. Dümdüz kesiyorsunuz. Bakın dümdüz kestiniz. Önlerde kaç ilmek yapıyorum? Önlerde arkada ne kadar yaptıysanız normalde onun yarısı kadar yapmanız lazım ilmek sayısını. Ama burada biz yaka kesmediğimiz için dümdüz bitiriyoruz. Bakın dümdüz bitirdim. Yaka kesmediğimiz için böyle bu şekilde size göstereyim. Yarısından yani mesela arkayı 80 yaptıysak yarısından 4 eksik yaptım. Yani 40 yapmam gerekiyordu. Ben burayı 36 tane yaptım. Burada da aynı şekilde yarısından 4 eksik yapıyorsunuz ki şurada şöyle 8 ilmeklik bir arka ense payı kalsın diye. Biraz da önleri yani böyle bir parmak kadar uzun ördüm ki omuzda bir pay önlere doğru biraz aşağı doğru sarksın salaş. Şimdi kollar var sırada. Ben kolları 6 numara şiş için, small ve medium beden için 40 ilmek yaptım. Bunu 7 numara için de yapabilirsiniz. 6 ya da 7 numara için large ve medium beden, large ve x large beden için de bunu 40 değil 48 yapmanızı öneriyorum. Bunu da aynı şekilde santim ölçülerini de vereceğim size. 40 ördüm, 48 yapıyorsunuz eğer x large ya da large bedenseniz. Eğer 4 ya da 5 numarayla ördüyseniz
50 tane ilmek atıyorsunuz small ve medium beden için. Large ya da X large için 58 ya da 60 ilmekle kolları örebilirsiniz. Şimdi benim size tavsiyem, kol ölçüsünü neye göre ayarlıyorsunuz? Şu uzunluk dilediğiniz kadar olabilir. Kendiniz belirleyin, üzerinizde tutup boyunuza göre değişir bunun ölçüsü. Kolları neye göre belirliyorsunuz? Şimdi kolları belirlemek için öncelikle şu ön ve arkayı bitirdikten sonra omuzları dikin, üzerinize yelek gibi giyin ve kolu ona göre ölçün. Herkesin boy ölçüsü farklı olduğu için, kilosu farklı olduğu için, kol kalınlığına göre de bu ölçü değişeceği için ben bir santim ölçüsü vermek istemiyorum. Ya da benim vereceğim ölçü kesin. Ama biliyorum ki herkes benden santim ölçüsü isteyecek. O yüzden ben şöyle kabaca 48 santim, yani 50 santime yakın örmüşüm kolları. Ama ben daha kısa boy için, mesela 1.65'in altındaysanız biraz daha kısa örebilirsiniz kolları. Eğer baktınız uzun geldi, kolunuzu şöyle kıvırabilirsiniz giyerken. O da çok şık durur. Şimdi dikişi göstereceğim size. Dikişte önce omuzu dikiyoruz. Omuzu böyle komple birleştiriyoruz. Burada da omuzu komple birleştiriyoruz. Zaten dediğim gibi kol ölçümü yapmak için önce omuzları birleştirmeniz şart. Sonra kolları şöyle ikiye katlıyoruz. Şu uçtan, tepe ucundan şuraya birleştiriyoruz ve üst kısmı ön tarafa dikiyoruz. Arka tarafı da, aşağı tarafı da arka tarafa dikiyoruz ve buradaki dikişi komple tamamladıktan sonra yanları dikiyorsunuz. Burada da aynı şeyi yapacaksınız.